Ay gıcır diyor ya. Bu normalde gıcırdamıyordu. Ay, yine mikrofonu unuttum. Ve sığamıyorum ekrana. Tüm gün gıcırdamadı. Yayın için sizi bekliyor sandalye. Ben bu sandalyeyi değiştireceğim. Bir de çok hantal. Şey yapamıyorum ondan sonra. Rahat hareket edemiyorum. Yani böyle çok yer kaplıyor ya. Neyse. Ay mikrofonu da unuttum. Selam. Hoş geldiniz. Azıcık bekleyin. İnsanlar çoğalsın. Ya ben burada niye sığmıyorum ekrana ya? Çok mu uzaklaştırmak gerekiyor ya? Bu sandalyeden. Yine ben masaya çıkayım da en iyisi. Evet, hoş geldiniz. Patladanak girdim yayına. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Oo, Sydney'e selamlar. Hala burnum anladığınız üzere böyle biraz tıkalı. Ama fazla damla damlatmak istemiyorum ki bağımlısı olmayayım diye. Evet. Şimdi ben masaya çıktığım yayınlar en iyisi Kral Arthur yayınları olur herhalde. O yüzden Kral Arthur okurum. Yani şimdi birkaç tane kitapta var. Daha mı hoş bu haliyle? Hasta olmayayım ya devamlı. Bir de kalın ses halim var. O da daha garip. Daha iyiyim, daha iyiyim. Evet, çok şükür. Bakayım nerede kalmışız. Değil mi? Ben Kral Arthur devam edeyim. Ay ne o annem anne? Ne diyorsunuz siz öyle? Ay. Tamam. Baumaus kraldan ne istedi? Balin'i dinlemiştik en son. Şimdi Pascal yoğurtusu falan. Kaç sayfaymış bir bakayım. Kaç sayfa okuyacağım acaba? Oo, bitmiyordu. Bitmiyordu. Yeşil şövalye. Aa, çok güzel. Yeşil giydim ve yeşil şövalye var ve yeşil sürdüm. Ama kaç sayfa? Kaç sayfa? Bitmiyordu. Ben bu kadar sayfa okuyamam. O kadar sesim iyi değil. 29'dan 55. 25 sayfa. 25 sayfa okuyabilir miyim? Çıkar mı sesim? Yanımda çay var ama bakalım. Evet, her tarafımda yeşil var. Burada da yeşil var. Evet, ben en iyisi masaya çıkayım böyle iki büklüm olmaktansa. Neyse. İyi, hoş geldiniz. Arada böyle gelirim. Bitirmeye emin değilim. Belki bitiremeyebilirim. Isaac Asimov, bilmiyorum. Olabilir, düşüneyim. Evet, üyelere özel yayın olacak bundan sonra. Zaten eğer shorts videomu gördüyseniz hangi ayakkabı giyeceğime karar verdim böyle. Yaparak, sayarak kırmızı ayakkabı giyeceğim. Yeşillerle kırmızı bir şekilde bir ayarlamam gerekiyor. Evet, yabancı dilde okumayı düşünüyorum. Yes, I want to read in English. And maybe a short story. I will read an English book too. Evet. Kırmızı ayakkabılar da burada. Şöyle koyayım. Yes, I will read English sometimes. Okay. Oh.
Evet, sesim umarım iyi geliyordur. Mikrofonu takmayı unutmuşum. Şaşkınlık. Evet, Kral Arthur'dan dediğim gibi bir kısım okuyacağım. Bu Yeşil Şövalye olan kısım. Evet, böyle yapıyorum. Rahat etmem de önemli. Paskalya yortusundan sonraki 7. pazar yaklaşırken Kral Arthur tüm yuvarlak masa şövalyelerinin Galler toprakları yanında bulunan ve büyük bir kaleye sahip Kenadon şehrindeki ziyafete katılmasını emretti. Hamsin yortusu ismini verdiğimiz Paskalya'dan sonraki 7. pazar gününde büyük bir mucize duyana ve görene kadar hiçbir şey yememek kralın adetiydi. O sabah öğleden hemen önce Sir Gawain pencereden bakıyordu ki gözüne at sırtında 3 adam ilişti. Yanlarında bu adamlar inerken atları zapt eden bir cüce vardı. Sir Gawain hemen krala giderek "Efendim, yemeğinizi yiyin çünkü yakında çok tuhaf maceralar göreceğiz" dedi. Bunun üzerine Arthur kaledeki diğer kralları çağırdı. Yuvarlak masa şövalyeleri de tam tamına 150 kişiydi. Hep birlikte yemek yemek için oturdular. Masaya oturduklarında salona 2 dirhem bir çekirdek giyinmiş 2 adam girdi. Bu adamların omuzlarında ise oradaki herhangi birinin görüp görebileceği en yakışıklı genç adam yaslanmıştı. Bu adam diğer ikisinden bir karış uzundu. Gövdesi geniş, kolları kuvvetliydi. Fakat uzun boyu sanki onun için bir yük, bir utanç kaynağıymış gibi duruyordu. Bu sebeple arkadaşlarının omuzlarına yaslanmıştı. Arthur onu fark eder etmez işaret verdi. 3 adam da herhangi bir söze gerek kalmadan kralın oturduğu yüksek platforma doğru yöneldi. Uzun genç adam doğrularak "Kral Arthur, Tanrı sizi ve saygıdeğer arkadaşlarınızı, özellikle de yuvarlak masa kardeşliğini kutsasın. Sizden 3 armağan dilemek için geldim ki bu hediyeleri bana şerefle bahşedebilirsiniz. Çünkü isteyeceğim şeylerin ne size ne de bir başkasına herhangi bir zararı dokunmayacak. İste" dedi Arthur. "İste ki dileklerin gerçek olsun." "Efendim, isteklerimin ilki yiyip içmek. Diğer ikisine gelince onları sonra isteyeceğim. Önümüzdeki 12 ay boyunca bana yemek ve yiyecek verin." "Peki" dedi kral. "Sana yeterince yemek ve içecek verilecek. Çünkü ister dost olsun ister düşman herkese yemek veririm. Ancak bana ismini söyle." "Onu size söyleyemem" diye cevapladı genç. "Bu çok tuhaf. Hayatım boyunca gördüğüm en yakışıklı gençsin" dedi kral. Kahyası Sörke'ye dönüp genç adama en iyi yemekleri ve içecekleri vermesini, ayrıca ona sanki bir prensmiş gibi muamele etmesini söyledi. "Bunu yapmaya gerçekten gerek var mı? Çünkü bu adam eğer bir köylü değil de bir efendi olsaydı sizden at ve zırh isterdi. Zira bu adamın kişiliği neyse istekleri de o yönde olur. Ayrıca görüyorum ki bir ismi yok. Bu sebeple ona bir isim vereceğim. Ona bundan sonra Bağmaz, yani güzel el diyeceğim. Mutfakta oturup et suyu içebilir. Böylece bir yılın sonunda meşe palamuduyla beslenen bir domuz kadar şişman olacaktır" diye cevapladı Sörke. Bu konuşmadan sonra genç adam onu küçümseyen ve onunla alay eden Sörke'nin himayesine verildi. Sir Lancelot ve Sir Gawain Sir Kay'in sözlerini duyunca sinirlenerek gençle alay etmeyi bırakmasını söylediler. Çünkü bu gencin ileride büyük bir kahraman olacağına inanıyorlardı. Buna karşın Sir Kay onlara kulak asmadı. Genci alıp çocukların ve küçüklerin bulunduğu büyük salona götürdü. Genç adam orada uzun üzüntü içinde yemeğini yedi. Yemeğini bitirdikten sonra hem Sir Lancelot hem de Sir Gawain yiyip içmesi için onu odalarına çağırdılar. Fakat genç Sir Kay'in emirlerine uyması gerektiğini, çünkü kralın bu yetkiyi Sir Kay'e verdiğini söyleyerek şövalyelerin teklifini reddetti. Genç
Sir Kay tarafından mutfağa yerleştirildi. Geceleri aşçı yamaklarıyla birlikte uyudu. Tam bir yıl boyunca buna katlandı. Her zaman sakin ve nazikti. Hiç kimseye kötü laf söylemedi. Gel gelelim ne zaman şövalyeler bir turnuvaya katılsa sessizce sıvışıp onları izlemeye giderdi. Sir Lancelot ve Sir Gawain gence harcaması için altın, giymesi için de elbiseler verirlerdi. Ne zaman bir şövalye turnuvasına katılsa mızrak ve taşları o kadar uzağa atıyordu ki diğerleri onun attıklarına ancak 2 metre yaklaşabiliyordu. Hamsin yoğurtusu tekrar gelene kadar bir yıl geçti. Kral bu kez ziyafeti Carleon'da verdi. Kral Arthur yine Hamsin yoğurtusunda ona birkaç macera anlatılmadan yemek yemedi. Sonra bir toprak sahibi gelip ona efendim yemeğinizi yiyebilirsiniz çünkü tuhaf hikayeleri olan genç bir kadın geldi dedi. Dediğinde büyük memnuniyet duydu. Bu genç kadın salona alındıktan sonra kralın önünde diz çökerek kendisine yardım etmesi için ona yalvardı. Kim için? Hem macera nedir diye sordu kral. Efendim kız kardeşim büyük bir şöhrete sahip asil bir hanımdır. Gel gelelim bu zalim tarafından kuşatma altına alındı ve kalesinden çıkamıyor. Sizin şövalyelerinizin dünyadaki en asil şövalyeleri olduğunu söylediğinden yardım istemek için size geldim diye cevap verdi kadın. Kız kardeşinin adı nedir? Nerede yaşar? Onu kuşatan zalim kimdir? Nerelidir diye sordu kral. Evet, kimmiş acaba? Kral Efendimiz kız kardeşimin ismini size söyleyemem ama muhteşem bir güzellikte iyilik dolu bir hanımdır. Pek çok toprağı vardır. Onu kuşatan zalime gelince ona kızıl toprakların kızıl şövalyesi deniyor dedi. Onu hiç duymadım dedi kral. Ben tanıyorum diye haykırdı Sir Gawain. O adam dünyadaki en tehlikeli şövalyelerden biridir. 7 insan gücünde olduğu söylenir. Bir keresinde onunla kılıçlarımızı çarpıştırmıştık, canımı zor kurtarmıştım. Bunun üzerine Kral Arthur, genç hanım burada Lady'ni seve seve kurtaracak çok sayıda şövalye var. Fakat hiçbiri benim rızam olmadan bunu yapamaz. Bu sebeple bana kız kardeşinin ismini ve kalesinin yerini söylemen gerekiyor dedi. O zaman size daha çok şey anlatmalıyım dedi genç kadın. Henüz krala cevap vermemişti ki Bağmaz gelip Arthur'la konuştu. Efendimiz mutfağınızda yaşadığım ve yiyip içtiğim tüm yıl boyunca size teşekkür ediyorum. Şimdi ise bana tam bir yıl önce söz verdiğiniz diğer 2 hediyeyi isteyeceğim. İste bakalım dedi kral. Efendim 2 isteğim şunlardır. İlk olarak bana bu genç hanımın macerasını üstlenme şansını verin. Çünkü bu hakkımdır. Kabul dedi kral. Ay nerede kaldım? Heh. Efendim sonrasında ise Sir Lancelot Dullak Ağa beni şövalye ilan etmesini emretmenizi istiyorum. Zira başka hiç kimsenin bahşettiği şövalyeliği kabul etmem. Bu da kabul dedi kral. Yazıklar olsun size diye bağırdı genç kadın. Lady'mi kurtarması için bir aşçı yamağından başkasını bulamadınız mı? Büyük bir öfkeyle fırlayıp atına bindi. Şöyle. Şöyle gerilemiyorum. Kadının salonu terk etmesinin üzerinden çok geçmemişti ki bir uşak gelip Beaumont'a atının ve sağlam zırhının hazır olduğunu, ayrıca bir şövalyenin ihtiyacı olan her şeyi taşıyan bir cücenin de yanına verileceğini söyledi. Kuşandığında ondan yakışıklısı pek yoktu. Saraydakiler ise bu muhteşem zırhın nereden geldiği konusunda büyük bir meraka kapılmıştı derken
Balmans salona gelip krala Sir Gawain'e ve Sir Lancelot'a veda etti. Sir Lancelot'ın kendisini takip etmesi konusunda ricacı oldu. Böylece oradan ayrılarak genç kadının arkasından at sürdü. Ona bakan birçok kişi atının gücü ve atın koşun takımı karşısında hayrete düştü. Balmans'ın parlayan savaş zırhını kıskandılar. Fakat ne bir mızrak ne de bir kalkan taşıdığını gördüler. Onu takip edeceğim dedi. Ve güldü Sir Kay. Bakalım aşçı Yaman bana yaşamını borçlanacak mı? Genci rahat bırak ve burada kal dedi Sir Gawain ve Sir Lancelot. Gel gelelim Sir Kay onları dinlemeyip atına doğru koştu. Tam Balmans genç kadına yetişmişti ki Sir Kay de Balmans'a yetişip ona Balmans beni tanıdın mı diye sordu. Balmans dönüp ona baktı. Evet senin kaba bir şövalye olduğunu biliyorum. Bu yüzden benden uzak dur diye cevap verdi. Bunu duyan Sir Kay mızrağını kaldırıp ona doğru hücum etti. Balmans ise kılıcını çekerek Sir Kay'e hücum etti. Mızrağın yanına bir darbe indirip kılıcını Sir Kay'in vücuduna sapladı. Sir Kay sanki ölmüşçesine yere yığıldı. Balmans da onun kalkanı ve mızrağına el koydu. Sonra atına doğru koştu. Cücesine Sir Kay'in atını almasını söyleyerek oradan ayrıldı. Onları takip eden Sir Lancelot tüm bu olaylara şahit oldu. Ayrıca genç kadın da onları görmüştü. Çok geçmeden Balmans durdu ve Sir Lancelot'a kendisiyle dövüşüp dövüşmeyeceğini sordu. Bunun ardından birbirlerine öyle hızlı hücum ettiler ki hem atlar hem sürücüleri toprağa düşerek büyük yaralar aldı. İlk ayaklanan Sir Lancelot'tı ve Balmans'a kalkması için yardım etti. Balmans kalkanını yere bırakıp ayakta dövüşmeyi teklif etti. Birbirlerine vahşi domuzlar gibi saldırdılar. 1 saat boyunca döndüler, vurdular, darbeleri savuşturdular. Sir Lancelot genç adamın gücü karşısında hayrete düştü. Balmans ise şövalyeden çok bir dev olduğunu düşündü. Rezil olabileceği düşüncesiyle korkuya kapılmıştı. Bu sebeple Balmans ne kadar sert dövüşme bizi dövüşü bitirmekten alıkoyan bir husumetimiz yok dedi. Balmans kollarını indirip bu doğru ancak efendim gücümüzü yoklamak bana iyi geliyor diye cevap verdi. Peki öyleyse emin ol sen tarafından rezil edilmemek için çok zahmete katlandım. Yani herhangi bir şövalyeden korkun olmasın dedi Sir Lancelot. Gerçekten kendini kanıtlamış bir şövalyeye karşı durabileceğimi düşünüyor musunuz diye sordu Balmans. Evet dedi Sir Lancelot. Bugün dövüştüğün gibi dövüşürsen herkese karşı sana kefil olurum. O zaman size yalvarıyorum diye bağırdı Balmans. Bana şövalyelik nişanını takdim edin. Allah Allah ötüyor bu. Önce bana ismini ve soyunu söylemelisin. Ben biraz daha böyle yukarı çekeyim. Söylersem açığa vurmazsınız değil mi diye sordu Balmaz. Hayır herkesçe bilininceye kadar bunu asla söylemem dedi Lancelot. Peki efendim madem öyle benim adım Gareth. Sir Gawain'in kardeşiyim. Ah Sir diye bağırdı Lancelot. Şimdi sizi tanıdığıma daha da mutlu oldum. Asil bir kana sahip olduğunuzdan saraya yalnızca yiyip içmek için gelmediğinizden emindim. Sir Lancelot genç adama dizlerinin üstüne çökmesini söyleyerek ona şövalyelik nişanını takdim etti. Bunun ardından Sir Gareth yola koyulmak isteyerek oradan ayrıldı. O ayrılınca Sir Lancelot da Sir Kay'in yanına dönerek birkaç adama onu bir kalkanın üzerinde eve taşımalarını emretti. Sir Kay'in yaraları zamanla iyileşti fakat herkesin gözünde küçük düşmüştü. Bir kere
düşmüştü bir kere. Özellikle de hiç kimsenin soyu hakkında bir şey bilmediği ve saraya ne için geldiği bilinmeyen genç bir adama öyle davranmasını söyleyen Sir Gawain ve Sir Lancelot'ın gözünde. Tüm bunlardan sonra Bağmaz genç kadının ardından at sürdü. Onun geldiğini gören kadın durdu. "Ne yapıyorsun burada?" dedi. Kıyafetlerine mutfaktaki yağ ve et kokuları silmiş. "Orada şövalyenin üstesinden geldiği için sana karşı olan fikrimin değişeceğini mi sanıyorsun? Doğrusunu istersen asla. Senin kim olduğunu çok iyi biliyorum aşçı yamağı. Senin için en uygun yer olan Kral Arthur'un mutfağına geri dön." Ay amma ukala. Ay şey. Evet. Kaç defa kalmış, bir dakika. Ben bunu ikinci bölüm olarak yapacağım ya, büyük ihtimalle. Bunları duyan Balmaz cevap verdi. "Genç hanım, bana istediğini söyleyebilirsin. Fakat ne yaparsan yap vazgeçmeyeceğim. Çünkü kaledeki hanımı kurtarmak için Kral Arthur'a söz verdim. Ya onu özgür kılacağım ya da onun uğruna savaşırken öleceğim." "Yuh sana bulaşıkçı," dedi kadın. "Karşısına çıkacağın kişi seni öyle bir karşılayacak ki onun yüzünü görmemiş olmak için pişirdiğin tüm yemekleri vermeyi dileyeceksin." Balmaz onu yenmek için elinden geleni yapacağım dedi. Sakinliğini korudu. Çok geçmeden ormana girdiler. Bir adam tüm gücüyle koşarak yanlarına geldi. "Ah, yardım edin, yardım edin efendim. Bey bir çalılıkta yatıyor. 6 hırsız tarafından alıkonuldu. Onu öldürmelerinden korkuyorum," diye bağırdı. "Yolu göster," dedi Sir Bowmans. Şövalyenin bağlanmış bir halde yattığı yere varana kadar birlikte at sürdüler. Sonra Sir Bowmans atı hırsıza hücum 6 hırsıza hücum edip birini öldürdü. Ardından bir diğerini, sonra bir diğerini derken üçü dövüşten kaçtı. Sir Balmaz körfeze varana kadar onları takip etti. Hayatlarını kurtarmak için var güçleriyle dövüştüler ama Sir Balmaz en sonunda onların da üstesinden gelerek şövalyenin yanına dönüp onları çözdü. Şövalye geldiği için Balmaz'a tekrar teşekkürlerini sunarak onu ödüllendirmek için kalesine davet etti. "Efendim," dedi, "bugün asil Sir Lancelot tarafından şövalye ilan edildim. Bunu yapacağım her şey için yeterli bir bu yapacağım her şey için yeterli bir ödüldür. Üstelik bu genç kadını takip etmeliyim," dedi Boğmaz. Gel gelelim yanına döndüğünde kadın tıpkı önceki gibi hakaret etmeye başladı. Atını ondan uzakta sürmesini söyledi. "Biraz önce yaptığın şey yüzünden fikrimin değiştiğini mi sanıyorsun? Yakında öyle bir manzarayla karşılaşacaksın ki başka masallar anlatmaya başlayacaksın." Ya bu kadının kesinlikle aşağılık kompleksi var. O anda Balmans'da kurtardığı şövalye o anda Balmans'ın kurtardığı şövalye şöyle mi okunuyor? Beaumains. Balmans diyelim. Kurtardığı şövalye genç kadının yanına doğru giderek geceyi kalesinde geçirmesi için yalvardı. Zaten güneş de batıyordu. Genç kadın teklifi kabul etti. Şövalye büyük bir akşam yemeği hazırlattı. Sir Balmans da genç kadının oturduğu yerden daha güzel bir yer ayırmıştı ki kadın büyük bir hiddetle ayaklandı. "Ayıp, yazıklar olsun size şövalye hazretleri," diye bağırdı. "Bir mutfak yamağına benden daha çok kıymet verecek kadar kabasınız. Bu adam asil insanların dostluğuna uygun bir adam değil." Kadının sözleri şövalyeyi mahcup etti. Bu yüzden Balmans'ı alarak onun yandaki sehpaya oturdu. Karşısına da kendi oturdu. Ya alt tarafı hizmetçisin kadın yani.
Evet. Yalnız biraz böyle sesim bozuluyor açıkçası. Yalnız önceden ben burada süper teşekkürler görüyordum. Böyle farklı şeyler görüyordum. Şimdi pek görmüyorum. Biraz burada okuma yapacağım. Yani üyelikler tamam ama üyelikler açılmadan önce de bunları görüyordum. Yani birazcık sesim gitti. Evet, devam ediyorum. Sabah erkenden Sir Bowmans ve genç kadın şövalyeye veda edip ormanın içinde at sürmeye devam ettiler. Büyük bir nehre vardılar. Nehrin diğer yanında geçişi gözetleyen iki şövalye vardı. Şimdi ne diyorsun? Onlarla dövüşecek misin yoksa geri mi döneceksin diye sordu genç kadın. Yanınızda 6 kişi daha bulunuyor olsaydı bile geri dönmezdim diye cevap verdi Sir Boğmaz. Suya doğru koştu. Şövalyelerden biri de ileri atıldı. Nehrin ortasında karşı karşıya geldiler. Mızrakları hücumun etkisiyle paramparça oldu. Bu yüzden kılıçlarını çekip birbirlerine vurmaya başladılar. Nihayetinde Sir Boğmaz şövalyeye öyle bir darbe indirdi ki adam atından düşüp nehirde boğuldu. Ardından Boğamaz atını kıyıda bıraktı. Orada onu ikinci şövalye bekliyordu. Uzun bir süre boyunca dövüştüler. Ta ki Sir Boğamaz adamın miğferini iki parçaya ayırıncaya kadar. Böylece onu da öldürüp genç kadının peşinden gitti. Yazık diye bağırdı kız. Bir mutfak yamağı bile böylesi iki şövalyeyi yok edecek güce sahip. Ay bu şey zaten bu hizmetçi kesinlikle kompleksli bir kız. Yani. Ya bu bir mutfak yamağı bile böylesi iki şövalyeyi yok edecek güce sahip. Çok büyük iş başardığını sanıyor olabilirsin. Oysa ki yanılıyorsun. İlk şövalyenin atı tökezledi ve sen daha ona dokunmadan düşüp boğuldu. Diğerine ise arkadan saldırıp adam savunmasızken vurdun. Genç hanım diye cevap verdi Boğmaz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ne söylediğiniz umurumda değil. Tek derdim Lady'nizi kurtarmak. Hadi oradan pis mutfak yamağı. Seni kepaze edecek şövalyelerle karşılaşacaksın dedi kadın. Daha kibar bir dil kullanmanız için yalvarıyorum. Karşıma gelecek şövalyelerin nasıl oldukları ise umurumda değil. Onlarla dövüşeceğim diye cevap verdi Boğmaz. Seni iyiliğin için geri döndürmeye çalışıyorum. Çünkü beni takip edersen eminim ki öleceksin. Zira biliyorum ki bundan önce kazandığın tüm dövüşleri şansa kazandın, dedi kadın. Ay hani şeyler olur ya böyle sonradan görmeye falan böyle bir şeydir, bir şey beğenmez. Aynen böyle. İstediğinizi söyleyin genç hanım. Ancak nereye giderseniz gidin sizi takip edeceğim diye cevap verdi Boğmaz. Akşam olana kadar birlikte at sürdüler. Kadın ise tüm yol boyunca onu azarlamaya ve rahatsız etmeye devam etti. Buradaki ışık kırpışıyor, beni rahatsız ediyor. Ben yine böyle yapacağım ama bugün de rahat olamadım. Ya bugün rahat olamadım daha doğrusu. Bugün de değil. En sonunda kara bir çimenliğin bulunduğu açık bir alana geldiler. Çimenliğin üzerinde kara dikenler, onların üstünde bir tarafta kara bir arma, diğer tarafta ise büyük bir kara kalkan ve uzun bir kara mızrak vardı. Hemen yakınlarında üzeri iplikle örtülmüş, kara bir taşa bağlanmış kara bir at duruyordu. Atın üstünde ise kara zırhlar kuşanmış bir şövalye oturuyordu.
Genç kadın şövalyeyi gördüğünde ondan atı ile birlikte uzaklaşmasını istedi. Çünkü atı eğerli değildi. Gel gelelim bu şövalye yaklaşarak kadına, genç hanım, Kral Arthur'un sarayına gidip fedainiz olarak getire getire bu şövalyeyi mi getirdiniz diye sordu. Doğrusunu isterseniz hayır. O yalnızca bir mutfak yamağı. Kral Arthur iyilik olsun diye onu yemek vermiş diye cevap verdi kadın. Öyleyse neden zırh kuşanmış diye sordu şövalye. Sizin yanınızda olması bile maskaralık. Ondan kurtulamıyorum. Ben istemediğim halde benimle geliyor. Beni ondan kurtarabileceğinizi düşünüyorum. Onu ya öldürün ya da korkutun. Yalnız dikkat edin, bugün bir şekilde geçitteki iki şövalyeyi katletmeyi başardı, dedi kadın. Asil kana sahip herhangi birinin onunla dövüşmeye neden razı geldiğini çok merak ediyorum, dedi Kara Şövalye. Onu tanımıyorlardı. Benimle at sürdüğü için onun meşhur bir şövalye olduğunu sandılar. Bunun üzerine Kara Şövalye, bu olabilir. Yine de yapılı biri ve görünüşüne göre güçlü de bir adam. Yine de onu yere çalacağıma, zırhını ve atını elinden alacağıma söz veriyorum. Çünkü daha fazlasını yapmak benim için utanç kaynağı olur, dedi. Sir Balmans onun bu şekilde konuştuğunu duyunca baktı ve şöyle dedi. Sayın Şövalye, kaygısızca atımı ve zırhımı almaktan bahsediyorsunuz. Ancak bilesiniz ki siz isteseniz de istemeseniz de bu çimenlikten geçeceğim. Atımı ve zırhımı ancak adil bir dövüşte beni alt edebilirseniz alabilirsiniz. Öyleyse ne yapabilecekmişsiniz bir görelim. Bunları duyan şövalye, öyle mi diyorsun? Bu hanımı takip etmekten vazgeç. Bir mutfak yamağının böylesine asil bir lady ile at sürmesi doğru değil, diye cevap verdi. Bu bir yalan. Ben doğuştan bir beyefendiyim. Kanım ise seninkinden daha asildir ki bunu seni alt ederek kanıtlayacağım. Bu çok kırpışıyor bu ışık ya. Gerçekten ya bende bir şey var. Evet. Biraz ne oluyormuş orada? Daha 15 sayfa var. Ben birazcık daha okuyacağım. Ondan sonra bunun arkası yarın yapacağım. O esnada birbirlerine hızla hücum etmek için atlarını geri çektiler. 1,5 saat boyunca bir hayli şiddetle dövüştüler. En sonunda Balmans'ın indirdiği darbe şövalyeyi atından düşürdü ve şövalye kendinden geçip öldü. Oo! Sonra Balmans atından indi. Şövalyenin atının ve zırhının kendininkinden iyi olduğunu görünce onları kendine alarak genç kadının peşinden gitmeye devam etti. Bu şekilde birlikte giderlerken genç kadın her zaman yaptığı gibi onu azarladı. Aşağılıyor, azarlıyor kadın sürekli ya. İlginç. Sonra yeşillere bürünmüş bir şövalyenin kendilerine doğru geldiğini gördü. Yanındaki kardeşim Kara Şövalye midir diye sordu şövalye genç kadına. Doğrusu hayır, bu aksi mutfak yamağı ne yazık ki kardeşinizi katletti. Heyhat diye iç çekti yeşil şövalye. Kardeşimin ölümü bir mutfak yamağının kaba ellerinden mi olacaktı? Hain, dedi ve Bowmans'a döndü. Kardeşim Sir Perkart'ı katlettiğin için ölmelisin. Zira o asil bir şövalyeydi. Bu sözleri duyan Bowmans cevap verdi. Onu alt ettim çünkü iyi bir şövalyenin bunu yapması gerekir. Bu yüzden size de meydan okuyorum. Evet, ben burada bırakacağım. Ne yapacağım? Şöyle bir de not alayım. Karşılarına yeşil şövalye çıktı ve burada kaldık. Yeşil, çünkü daha önümde 15 sayfa var. Birazcık gözlerim, sesim falan yoruldu. Bunun arkası devamını başka bir bölümde bir dahaki gün getiririz, paylaşırız diye düşünüyorum. Bugün böyle arkası yarın gibi bir şey oldu. Yani yarın olmasa da.
Yani şöyle, büyük görüntü mü bulanık? Evet. Neyse, dediğim gibi bunun, devamını, arkası yarın şeklinde, devam ettiririz diyorum. Kaliteyle ilgili bir şey diyemiyorum çünkü yani modemi yeni değiştirdim. Öyle. Ya, ses mikrofon takmayı unutmuşum. Bir yandan da, sesim zaten kötü, burnum kötü. Bir dahaki şeyde dediğim gibi, tamamlarım. Üyelere özel canlı yayınım olacak birazdan ama hem, üstümü falan değişeceğim. Biraz hazırlanıp biraz dinleneyim. Bir başıma da bir ağrı girdi. Biraz dinlendikten sonra, birazdan, üyelere özel yayına geçeceğim. Kral ve, şövalye üyeleri özel ama biraz dinlenmem gerekiyor. Saat kaç şimdi bilmiyorum işte. Bir 15 dakika sonra falan açarım yayını. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kahve değil de işte bir su falan dinleneyim. Görüşürüz. Devamı gelecek bu Yeşil Şövalye hikayesinin. Onun için de yine yeşil giymem gerekecek. Görüşürüz.